Modeli nasıl öreceğiz? Modeli motif motif halde öreceğiz. Ördüğümüzü bir diğerine birleştirerek devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 motif halinde öreceğiz. Üzerine 4, 3, 2, 1 şeklinde ilerleyip yarım motiflerin nasıl örüldüğünü öğrenerek bandanamızı tamamlamış olacağız. Instagram'da başlattığım Örgüde Nasıl Duruyor serisiyle devam ediyoruz. Çok zarif bir model örüyoruz. Bu örneklerde bambu ipler kullandım. Aslında tarif neredeyse aynı. Üçlü trabzanları üçer kez çalıştım. Bunda ise dörder çalıştım. Kullandığım tığlar krem olanda 2 milim, diğerinde ise 2,5 milim tığ. Peki bu videoda ne yapıyoruz? Bu şekilde yumuşacık bir dokusu olan mikrofiber akrilik bir ip kullanacağız. İnce kalınlıkta bir ip, bandanada da yumuşak dokulu ve dökümlü duracak. Tığ olarak kalın bir tığ tercih edeceğim. 2,5 milim tığ ile öreceğim. Video sonunda da bitmiş halini görüyor olacağız. Nasıl bir iple örmek istediğinize kendiniz karar verebileceksiniz. Marka bilgisini açıklamalara ekliyor olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Malzemeler hazırsa hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi sihirli halkaya alternatif olarak dilerseniz sihirli halka yapıp halka içerisine örerek de devam edebilirsiniz. Ama ben alternatif olarak zincirle başlamayı göstereceğim. Biraz şöyle uzun tutalım. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Çok sıkı çekmeyin. Zaten tığımız kalın. Sıkı sıkı örmeye de çalışmayalım. Birazcık gevşek örelim. Dökümlü bir bandana elde edelim. İlk zincirin içerisinden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bakın minik bir halka yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımın başına 2 kez doluyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini tutuyorum. Halkanın tam ortasından ipimi alıyorum, öne getiriyorum. 4 ilmeğim oldu. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir örüyorum. Bir tane üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi 1, 2 zincir. Tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı yerden ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, üçlü trabzan yapmış olduk. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. İpimizi de arada yürütüyoruz. Şu anda 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu. Boşluk sayısı 8 olacak. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğum var. Bu ipimi daha sonra zorluk olmaması için buradan yukarıya yürüteceğim. 7.'yi yapıyorum. Şöyle araya alıyorum. İkisini bir örüyorum. İpimi aradan alıyorum. İkisini bir örüyorum. İpimi öne getiriyorum. İkisini bir örüyorum. Şimdi 7 tane oldu. İpimi arkaya alıyorum. 1, 2 zincir. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Dördüncüden ipimi alıp tığımdakinden geçiriyorum. 8.'yi de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir sonraki boşlukta bakın şuradan hemen burada birleştik. Buradan tığımı gönderiyorum, ipimi alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Ortalamış olduğum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 zincir. Tığım başını 2 kez doluyorum. Aynı boşluktan tığımı arkaya gönderiyorum, ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bir kez daha ve bir kez daha. Toplamda 4 tane trabzan göreceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Diğer araya geçeceğiz. Altlarda 2 çekmiştik. Bir sonraki boşluğa da 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi burada kısa zincirimiz var. Kısa zincir aralığı. Şimdi uzun yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığın başını 2 kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa 4 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa 4 tane üçlü trabzan. Bakın bir kısa, bir uzun. Bir kısa, şimdi uzundayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 kez doluyorum. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum.
Şimdi mantığı aynı. Bu motifi bitireceğiz. Bundan sonra arada 3 zincirim var, sonra uzunum var. Yani bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun olarak 4 tane uzun köşeli bir motif elde edeceğiz. Sonraki motifte ortayı kuralım, aynı kuracağız zaten. Bir üst sırada bu motifimize, ilk motifimize birleştirerek devam edeceğiz. Nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Aynı zamanda şimdi bu videoda ben size 1, 2, 3, 4 tane motifin birbirine nasıl birleştirildiğini göstererek tamamlamış olacağım. Zaten diğerlerinde mantık aynı olmuş olacak. Yarım motifi nasıl yapılacağız? Bir de onu detaylı anlatacağım size. Şimdi tamamlayalım. Motifi tamamladım. Şimdi bloklama ile ilgili de size bir bilgi vermek istiyorum. Daha çok akrilik iplerde buharla bloklama yapabilir. Pamuk ve bambu iplerde de hafif nemli bloklamayı tercih edebilirsiniz. Bloklama için bloklamada aparatım yok diyen arkadaşlar için de şöyle bir öneriyle gelmek istedim. Bir süngerim var. Üzerini şöyle kumaş kapladım. Herhangi bir iğne batırabileceğiniz zeminde uygun olacak. Motifli çalışmalarınız için bu şekilde bir zeminde önerebilirim. Tabii şimdi biz motiflerimizi örüp birleştirerek devam edeceğiz. En son ütüleme işlemini ya da buharlama işlemini yapabiliriz. Şimdi zincir çekerek yükseliyorum. 3 zincirle yükseldim. Hemen buraya 4 tane üçlü trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3 zincir. Birine de 4 tane üçlü trabzan dolduruyorum. Şimdi kısa yaptık, uzun yapacağız. Ama uzuna 9 zincir çekmiyorum bu kez. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer parçayı elime alıyorum. 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Bir sonrakinden şöyle tek telini alarak ipim içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 tane doluyorum. Bir sonraki boşluğa 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi normalde kısayı yaparken 3 zincir çekecektik. 1, 2 çekiyorum. Şöyle bakın, denk geldiği yer neresi? Buradaki kısa. Ortadaki zincirin hemen içerisinden ipimi geçiriyorum. 1, 2 zincir. 2 defa doluyorum. Bir sonraki boşluğa 4 tane üçlü trabzan. Şöyle görelim. Bakın nereye denk gelecek? Bu sefer uzuna gelecek. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4 zincir. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine şöyle tek teline ipimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buraya 4 tane üçlü trabzanımı dolduruyorum. Yarısını yaptık. Uzunları birleştirdik uzuna. Kısayı kısa karşılığında. Uzunu uzunla yine. Şimdi motiflerimizi böyle birleştirerek devam ediyor. Şimdi bunu dönerek tamamlayacağım ben. Burada ne yaptık? Uzun yaptık. Kısa yapacağız. Uzun yapacağız. Kısa yapacağız. Motifi tamamlayacağız. Bir, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Parçayı alıyorum. Şimdi üçüncü motifi birleştireceğiz. Kare bir motif yapacaktık. Hemen dilediğiniz kenardan, köşeden başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Beşinciden alıyorum. Hemen bir sonrakine dolduruyoruz trabzanlarla. 1, 2 zincir kısayı yapacağız şimdi. Şöyle tutun, ters dönmesin ya da yanlış yere birleştirmeyelim. 1, 2. Bakın, buradan birleşiyoruz. Bir sonrakini nereye yapacağız? Buraya denk gelecek. Mantığını kavradıktan sonra zaten diğer birleştirmeleri çok kolay yapacaksınız. Şimdi biz tek telini almıştık. Bakın şurada daha büyük bir delik var. Buraya doldurarak devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle biraz ilerletelim ve bakalım. Şimdi diğerlerini de yaptığımızda buradaki boşluk, zincirle başladığımız boşluk gibi daha geniş olacak. İkisini bir alırsak çok bitişiyor. Bu şekildeki duruşu benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi bu motifi tamamlayalım ve burayı nasıl birleştireceğiz görelim. Şimdi buradaki köşeden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanımı dolduruyorum. 1, 2 zincir çekiyorum kısa için. Bakın şöyle yerleştireceğiz karşılığına. 1, 2 zincir.
Trabzanımı dolduruyorum bir sonrakine. Şimdi neredeyiz? Uzun zinciri çekeceğiz. 1, 2, 3, 4'ü. Şimdi buradaki göbekteyiz. Bak yine hepsini aynı boşluğa batalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ortadaki birleşim alanı da belirginleşmeye başladı. Şimdi trabzanımı dolduracağım. Kısaya birleşeceğim. Dolduracağım. Uzuna birleşeceğim. Şimdi motifi tamamlamış olduk. Yine büyük parçadan alalım. Yaklaşık boyutları aynı olacak. Şimdi yine örerken yan yana ekleyeceğim. Buradan da yan yana ekleyeceğim. Sonra diğer sıraya çıkacağız. 3 tane yan yana, sonra 2 tane yan yana, sonra bir tane. Videonun sonunda da bandananın ölçülerini size veriyor olacağım. Boşluklar kalacak. Hemen örüp geliyorum. Bu boşlukları nasıl dolduracağız? Yarım motifi nasıl öreriz? Görelim. Yine aynı başlangıcı yaptım. 5 zincirle başladım. 1, 2, 3, 4 tane boşluk olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane bacak olacak. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen parçamı alıyorum. Şimdi buradan bu kısma yerleştireceğiz. O yüzden buradaki boşluktan alacağım. Alıyorum, geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın ne yapacağız? Bu parçamızı çevireceğiz. Şimdi tığın başını 2 kez doluyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 2 tane üçlü trabzanımız oldu. Şimdi diğer motiflerde yaptığımız gibi 4'e tamamlıyoruz. Nereye denk gelecek? Bakın çevirdiğimde kısa zincire denk gelecek. O yüzden bir, iki zincir çekiyorum. İkinciden geçiriyorum. Bir, iki zincir. Bir sonraki boşluktayım. Buraya da yine 4 tane üçlü trabzan dolduruyoruz. Şimdi çevirdiğimde bakın buraya denk gelecek. O zaman 1, 2, 3, 4 zincir geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki boşluktayım. Buraya da 4 tane üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şöyle yine bakalım. Kısa yere denk gelecek. O yüzden 2 zincirimizi çekiyoruz. 1, 2 zincir ve son trabzanlarımızı örüyoruz. Burada dikkat. Bir zincir çekiyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. İlmeği alıp içinden geçiriyorum. Bir tane kilitliyorum ve motifimizi yerleştirmiş olduk. Ütülediğimizde, elimizle şekillendirdiğimizde tamamen motifler yerleşmiş olacak. 1, 2, 3 tane daha yarım motifle tamamlamış olacağız. Ardından bağcıkları nasıl çalışıyoruz ve motif üzerine yapacağımız doldurma işlemleri nasıl yapmamız gerekiyor hemen anlatıyor olacağım. Şimdi yarım motifleri de bitirdiğimize göre artık bağcıkları yapıp tamamlayabiliriz. Ardından ölçülerini göreceğiz. Şöyle bir sık iğne yapalım. Ve zincir çekiyorum. Zinciri bağlama ipinin uzunluğunu ne kadar isterseniz isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Yeterli uzunluğa geldikten sonra geri dönüyorum. İkinci zincirden alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İsterseniz sık iğne de gidebilirsiniz. Tekli trabzan, ikili trabzan da kullanabilirsiniz. Ben daha ince olmasını istediğim için ilmek kaydırmalarla devam ediyorum. Şimdi sık iğnelerle devam edeceğiz. Uzun kenarındayız. Uzun kenarından örüyorum. Şöyle alttan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu ipimi de içerisinde yürüteceğim. 1, 2, 3, 4 tane yeterli olacak. Çok fazla ya da az yapmak duruşunda sorun yaratır. O yüzden kararında yapacağız. 4 tane sık iğne. Şimdi buraya battım bir tane trabzan tepesine. Bir yanına 2, bir yanına 3, bir yanına 4. Boşluktayım. 1, 2 tane buraya çalışıyorum. Hemen buradan 1, 2, 3, 4 tane de buraya çalışıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3 tane çalışıyorum.
Bir tane bu aradan alıyorum bir zincir çektiğimiz yerde. Trabzanın hemen şurasındaki boşluğa batıyorum bir tane. 2 tane trabzanın üzerine çalışıyorum. Şimdi bu yaptığımız yuvalardayız. 1, 2 tane bu yuvaya, bir tane buradaki boşluğa, 1, 2 tane diğer yanına, 1, 2, 3 tane trabzanın üzerine, bir tane buradaki boşluğuna. Şimdi şurayı çok fazla esnetmemesi için buradan aradan alıyorum. Bir tane yanına, trabzanın tepesine, 2 tane boşluğuna. Siz de bu şekilde sık iğnelerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi başa kadar aynısını yapacağım. Yine bağcığıma zincirle çalışıp üzerine ilmek kaydırmayla geleceğim. Daha fazla bandana ve aksesuar fikri için bırakacağım listelerden tariflerime ulaşabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.